Selam arkadaşlar. Ee, bu videomuzda birinci dereceden fark denklemlerinden bahsedeceğiz. Bu notlar Hamilton 1994 Time Series Analiz ya da Zaman Serileri Analizi kitabından çıkarıldı. Ee, Elimizde aşağıda yer alan dinamik denklemi olduğunu varsayalım. Dinamik denklem dediğimizde e, dönemler arası ilişki söz konusuysa bir denklemde biz buna dinamik denklem diyoruz. Örneğin burada T eksi bir dönemiyle ilişkilendirilmiş. Eğer T dönemiyle ilişkilendirilmiş olsaydı biz buna statik model diyecektik. Buradaki modelimizin ismi aynı zamanda eğer bir model ya da birinci sıra otoregresif model olarak da geçmekte. E, Bu ilişkinin tüm dönemleri itibariyle geçerli olduğu varsayım altında T'nin sıfıra, T'nin 1'e, T'nin 2'ye, nokta nokta T'nin T'ye eşit olduğu dönemler için ne yapabiliriz? Bu denklemi yazabiliriz. Bu sıfırıncı dönem için y0 pi çarpı t eksi 1, yani burada t sıfır eşit olduğu için 0 eksi 1 y eksi 1 şeklinde karşımıza çıkmakta. Ve w 0 artı w 0. Benzer şekilde t yerine 1 koyduğumuzda denklemimiz şu hali. T yerine t koyduğumuzda denklemimiz orijinal halini almakta. Birinci sıra ya da birinci dereceden fark denklemini iğnelemeli iterasyon ya da yerine koyma yöntemiyle şu şekilde çözebiliriz. Sıfırıncı dönemi ne yapıyoruz? Şurada y0 gördüğümüz yere koyuyoruz. Koyduğumuzda ifade şu hale alıyor. Bu denklemi tekrar düzenleyebiliriz. Nasıl? Pi çarpı pi kare y eksi 1 pi çarpı w 0 ve artı w 1 şeklinde. Benzer şekilde e, ikinci döneme ait denklemimiz şuydu. Burada y1 gördüğümüz yere biraz önce elde ettiğimiz ifadeyi yazdığımızda, ki buraya yazdık. Daha sonra denklemi biraz önce yaptığımız gibi pi'yi parantez içine dağıttığımızda şu ifadeyi elde ederiz. Bakın burada dikkat edilmesi gereken husus, t2'ye eşit olduğunda y eksi 1'in önündeki ifade pi 3, pi üzeri 3. Benzer şekilde t2'ye eşit olduğunda w0'ın önündeki ifade fiilin üzerinde kare yer alıyor. Burada bir eksiği, burada da 2 eksiği şeklinde. Yani 2 eksi 2 0, yani fiilin sıfırıncı kuvveti de 1'e eşit. Bu benzer mantığı t dönemi için işlettiğimizde bakın burada e, t yerine t koyduğumuzda y eksi 1'in önünde bir fazlası t artı 1, w sıfırın önünde kendisi ve w'nin önünde ise pi üzeri t eksi t şeklinde bir ifade karşımıza çıkacak. Yani yinelemeli iterasyon yöntemiyle denklemimizi çözdüğümüzde elde ettiğimiz ifade şu şekilde karşımıza çıkmakta. Böylece birinci sıra denkleminin bu şekilde ne yapabiliriz? Çözebiliriz. E, buradan hareketle dinamik çarpanlardan bahsedelim. Dinamik çarpan ne demek? Örneğin şöyle bir soru sorduğumuzda W'nun YT üzerindeki etkisi nedir diye bir soru sorduğumuzda, yani W değişirken, W0 değişirken Y nasıl değişmekte? Yani kısaca birinci türevini al diyoruz. W0'a göre birinci türevini aldığımızda önündeki kastayı bize türevin sonucunu vermekte. Benzer şekilde burada başlangıç döneminde y eksi 1 olmayabilir. Yani biz ilk dönemi ne yaptık? T eşittir 0 dedik. T eşittir 1'den de başlatabiliriz ama bunun sonuçlar üzerinde etkisi yok. Başlangıç dönemini y eksi 1 yerine bu defa y 0 olarak adlandırabiliriz. Birinci derece fark denklemini
biz sıfırıncı dönemden başlayıp T dönemine götürmüştük. T döneminden başlayıp T artı J dönemine de götürebiliriz. Ve yine benzer şekilde sonuçları ne yapmaz? Değiştirmez. Burada örneğin T döneminden T artı J dönemine götürdüğümüzde e, yine benzer sonuçlarla karşımıza çıkar. Bakın burada fi J fi J artı 1 burada başlangıç dönemi T eksi 1 olarak karşımıza çıkmakta. Benzer şekilde T artı C döneminin önünde ne yer alıyor arkadaşlar? Fi üzeri 0 yer alıyor. WT'nin önünde de fi üzeri J burada W0'ın önünde T'nin yer aldığı gibi. E, burada yine aynı soruyu sorduğumuzda yani başlangıçtaki T dönemine ait W burada başlangıç dönemi. Burada başlangıç dönemi W sıfırıncı döneme aitti. T dönemine ait W'da meydana gelen değişikliğin bağımlı değişken üzerindeki etkisi nedir dediğimizde karşımıza benzer bir sonuç çıkmakta. Pi üzeri J. Burada J ya da burada T e, sıfırıncı dönemle T'inci dönem arasındaki uzaklıktan başka bir şey değil. Burada da J, T ile T artı J dönemi arasındaki uzaklıktan başka bir şey değil. Dolayısıyla arkadaşlar görüldüğü üzere dinamik çarpan zamanı değil, neye bağlı? İki dönem arasındaki uzaklığa yani J'ye bağlı. Çarpan ne T'nin ne de herhangi bir gözlemin fonksiyonu. Bu durum tüm doğrusal fark denklemleri için geçerli. Birinci dereceden fark denklemlerinin yinelemeli iterasyonunda çözdüğümüzde eğer t sıfırla 1 arasında ise dinamik tepki geometrik olarak azalmakta. Yani fi'miz 0 ile 1 arasında ise örneğin 0,8 ise fi 0,8'e eşitse takdirde e, etki zaman içinde yani W'nun başlangıç dönemindeki şokların biz buna şok olarak da ifade edebiliyoruz. Bağımlı değişken üzerindeki etkisi zaman içinde azalmakta. E, eğer e, dinamik çarpan fi negatif değer alıyorsa yani burada fi eksi 0,8'de bu takdirde de yine benzer şekilde ne yapmakta? İşaret değiştirerek de örneğin e, biliyorsunuz fiilin üzerinde 1 varsa eksi 0,8 2 varsa pozitif bir değer 3 varsa negatif bir değer şeklinde. Yani burada çizmemişiz ama işaret değiştirir şekilde ne yapıyor? Etki yok oluyor. Çizebilir miyiz? Eklemeliyiz bence. Eğer dinamik çarpan fi birden büyükse etki zaman içinde ne olacak? Artacak. Eğer fi eksi birden küçükse dinamik tepki ya da etki zaman içinde işaret değiştirerek artarak devam edecek. Eğer pi 1'e eşit ise burayı koyu renkle yazdık. WT'de meydana gelen değişiklikler YT'de kalıcı etki bırakacaktır. Yani e, etki zaman içinde ne yapmayacak? Burada yatay eksen zamanı gösteriyor, dikey eksen de y'nin verdiği tepkiyi gösteriyor. Zaman içinde etkide bir değişiklik olmayacak. Bu son durum birim kök testinin altında yatan mantıktır. Birim kök testleri meydana gelen şokların kalıcı etki bırakıp bırakmadığını test ediyor. Yani burada fiilin bire eşit olup olmadığını testi söz konusu. E, arkadaşlar bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.